Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Adobe Photoshop ikinci bölümdeyiz. Bugün ilk yazımızı yazıyoruz. Hemen başlayalım. Öncelikle ister yeni bir sayfa oluşturalım, isterseniz de direkt import edebiliriz sayfamızı. Şu an oluşturma kısmındayım. Hemen oluşturalım bir tane açmışken. 1920'ye 1080'e 1920 pardon. 700 çözünürlükte bir tane şu an sayfa oluşturduk. Resmimizi sürükle bırak diye bunu da kullanacağız. Şöyle yan yana alalım. Bu resmimizi import ettik. İsterseniz büyütebiliriz bu şekilde. İsterseniz de C tuşuyla birlikte küçültebiliriz. Böyle. Hangisi uygunsa. Bu şekilde biraz küçük oldu. Ben tekrardan Ctrl Z yaptım. Bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Şimdi T tuşuyla birlikte ilk yazımızı ekleyelim hemen. Kamp yapmak ister misin? Metin ekliyorum. Doğa ile bütünlük olsun diye. Arkadaki manzara ile ilgili. Hemen şöyle yapalım. Buradan yazımızı biraz küçültüyoruz. Şuraya ekleyeceğiz. Ama kamp vurgulu olsun. Şöyle üstte olsun. Seçelim, biraz büyütelim. Daha uygun bir bütünlük yakalayalım. 10 ideal gibi. Bakalım. Yok. 9 yapalım. Evet, 9 daha ideal. Buradan renk vereceğiz. Şu kısımdan renk kısmını açıyoruz. Şöyle yapalım. Buradan renk seçelim bir tane. Biraz daha açık verelim. Böyle daha. Burası biraz daha uygun gibi. Evet, burayı verdim. Biraz yakınlaştıralım. Şöyle yapsak daha uygun olur. Evet. Şimdi bu kısım tamam. Şu an yazımızı verdik. Biraz yukarıya alacağım az bir şey. Tamamdır. Şimdi yazımıza biraz farklı bir efekt ekleyelim istiyorum. Hemen kement aracımızı alıyoruz. İsterseniz L tuşu, isterseniz de hemen buradan seçebilirsiniz. Fakat diğer kement aracını alacağız. Çokgen kement aracını alacağız. Buradan bu kısımdan tutup şöyle bir kesik oluşturacağız. Biraz daha geriye alayım. Evet, böyle ideal. Bu şekilde tutup köşe kısmında yuvarlak çıktığı anda birleştiriyoruz. Şimdi buradan şöyle yeni bir katman haline getireceğiz. Bu şekilde. Ctrl I ile birlikte Ctrl J ile birlikte yeni bir katman oluşturacağız. Ctrl I ile birlikte üst katmanı seçmiş olacağız. Yani maskelemiş olacağız. Daha uygun terim maskelemek. Bu kısımda maskelemiş olacağız. Şimdi bu kısımdan bir de bize yeni bir katman lazım. Buradan yeni bir katman oluşturacağız. Şimdi sebebini göreceğiz. Tekrardan alt katmana geliyoruz. Bu kısımda katmanı biraz Ctrl T ile Evet, Ctrl T ile doğru. Biraz yön tuşlarıyla yukarıya alacağım. Biraz da sola alacağım. Şu şekilde sanki bir kısım altı alayım. Sanki kesik olmuş gibi. Bir kesik varmışçasına. Şu şekilde hemen zoom yaptığımda göreceksiniz. Şu an bir kesik oluşmuş gibi görünüyor. Kontrol tuşu ve mouse'un sol tuşu ile birlikte buna tıklıyoruz. Burada yaptığımız seçimi bize tekrardan gördüğünüz gibi seçmiş oluyor. Bu kısımda katmanın 1'e tekrardan geliyoruz. Buradan B tuşu ile birlikte fırça aracını elimize alacağız. Şimdi bunu yapmamızdaki amaç bir gölge eklemek yazıya. Onu da şu anki işlemde göreceksiniz. Şöyle yaptığımızda üst kısma bir gölge ekledi. Tabii bunu bu şekilde sert yaptığımızda biraz sıkıntı olabilir. Hafif hafif yapmakta fayda var. Evet, fırçamızı biraz alt tuşu ve mouse'un sağ tuşuyla açtığımızda büyüyecek. Kapattığımızda sola doğru küçülecek. Yukarıya doğru aldığımızda sertlik ve yumuşaklık ayarlayacağız. Aşağı doğru. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru yumuşadı. Aşağı doğru sertleşti. Yukarıya doğru kaldırıyorum. Olabildiğince yumuşak bir soft renk almak istiyorum. Bu şekilde katman rengini kullanacağımız rengi biraz daha açıktan aldım. Burada tek tek vuruş atarsak şöyle gördüğünüz gibi şu kısmı boş bırakacağım. Böyle fazla attık. Bir tane daha geri alalım. Biraz uygun.
Şu hizada vurmaya devam edeceğim böyle. Tamamdır. L tuşuyla birlikte tekrardan ama normal kemen tarayıcını alıp boşluğa tıkladığımızda gördüğünüz gibi ufak bir çizik atmış gibi görünüyor şu an. Tabii daha detaylı da uğraşabilirsiniz. Ben şimdilik sadece gösterme amacıyla bu işlemlerden geçtiğini gösteriyorum. Şimdi bir tane de bıçak eklemek istiyorum. Şöyle pardon. Sürükle bırak ile. Şöyle bıçak çok büyük olduğu için alt tuşu ve mouse'un topuzuyla beraber geriye doğru çekiyorum ki ekran küçülsün. Şöyle buradan bu kısımdan hiçbir şey basmadan şöyle küçültebilirsiniz. Herhangi bir bozulma olmayacak. Eğer bozulma olmasını istiyorsanız da şöyle shift tuşuyla birlikte bozabilirsiniz. Ama gerek yok buna. Ctrl Z ile geri işlem yaptım. Tekrardan biraz küçülttüm. Şöyle geldim. Tekrardan alt tuşu ve mouse'un üst kısmıyla ilerledim. Zoom girdim. Buradan isterseniz kendiniz de şöyle şu çıkan işaretle birlikte ters çevirebilirsiniz. Şöyle. İsterseniz de buradan 180 derece döndür, 90 derece döndür. Hangisi uygunsa bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani göz hizanıza göre ayarlayabilirsiniz. Yani nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlamakta fayda var. Yön tuşuyla birlikte biraz alta, tam çizginin olduğu yere biraz yakınlaştırmak için sola, biraz daha alta eklediğimde evet böyle bir çizik oluşturmuş olduk. Sanki bıçak gelip orayı kesmiş gibi böyle bir yazı efekti oluşturabiliriz. Tabii daha detaylandırabiliriz ama bu anlatım videosu olacağı için biraz kısa kestim. İkinci bölümde anlatacaklarım şu an bu kadar. Üçüncü bölüm için beni izlemeye devam ederseniz sevinirim. Yorum yapıp abone olursanız, beğenirseniz teşekkür olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.